Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizinle beraber bu güzel kalpleri öreceğiz. Çok güzel kalplerimiz. İsterseniz anahtarlık yapabilirsiniz. İsterseniz istediğiniz yerde süsleme olarak kullanabilirsiniz. Ben iki renk tercih ettim örerken ama siz tek renkte örebilirsiniz ya da istediğiniz renklerle yan yana uygulayabilirsiniz. Lütfen kanalıma abone olup beğeni, yorum yapmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Eğer beğendiyseniz tariflerimi, bu kalpçikleri beğendiyseniz lütfen yorum yazıp beğeni yapmayı unutmayın. Beni Instagram'da, Pinterest'te, Facebook'ta, TikTok'ta da takip edebilirsiniz. Hepsinde Funda'dan El İşleri kanallarımın, sayfalarımın ismi. Sayfamda bir sürü çanta tarifi de var. Eğer onları da görmek isterseniz lütfen sayfamı ziyaret ediniz. Bu güzel tariflerimin devam edebilmesi için lütfen desteklerinizi unutmayın. Bekliyorum. Evet, kalplerimizi örmeye başlayabiliriz. Herkese kolaylıklar dilerim. Evet, kalbimizi yapmaya başlıyoruz. 2,50 milim tığla örüyorum ben. Ve herhangi bir koton iple, amigurumi yaptığımız iplerle örebiliriz. Bu şekilde sihirli bir halka yaptık. Ve tığımızı içinden geçirip ilmeğimizi çıkardık. Bir tane zincirle sabitledik. Şimdi bu halkamızın içine 6 tane sık iğne yapacağız. 1 2 3 4 5 6 tane sık iğnemizi yaptık ve buradaki kısa ucumuzu tutarak iyice ortadaki boşluğumuzu küçülttük. Şimdi ilk yapmış olduğumuz sık iğnenin tepesine batalım. Bir tane sık iğne ve aynı boşluğa bir tane daha sık iğne yapıyoruz. Bu sıramızı kaybetmeyelim diye 2 tane sık iğne yaptık ve birincisine bu şekilde yerimizi işaretliyoruz. Bu sık iğnemizde 2 tane sık iğne yaptık. Önümüzdeki sık iğneye de 2 tane yapıyoruz. Aynı boşluğa bir tane daha yapıyoruz. Diğer sık iğneye bir tane, aynı boşluğa bir tane daha. Hepsine ikişer tane sık iğne yapıyoruz. Ve alt sırada 6 tane olan sık iğne sıramız bu sıramızda 12'ye çıkıyor. 6 tane arttırmış olduk. Hepsine çift batarak 1, aynı boşluğa 2. Hepsine ikişer tane battık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane sık iğnemiz oldu. Yer belirleyicimizi çıkaralım. Ve çıkardığımız sık iğnenin tepesinden batarak bir tane sık iğne yapıyoruz. Ve bu sık iğneye yine yer belirleyicimizi taktık. Önümüzdeki sık iğneye 2 tane sık iğne yapacağız. Bir tane yaptık. Aynı boşluğa bir tane daha yapıyoruz. Ve diğer önümüzdeki sık iğneye bir tane sık iğne yapıyoruz. Önümüzdeki diğer sık iğneye 2 tane sık iğne yapıyoruz. Yani bir tek iki çift, bir tek iki çift olarak batacağız. Önümüzdekine 1, diğerine 2. Önümüzdekine 1. Sonuncu sık iğnemizde de yine 2 tane aynı sık iğnenin tepesine 2 tane sık iğnemizi yaptık. Ve alt sırada 12'ye çıkarmış olduğumuz sık iğne sayımız bu sırada 6 sık iğne daha artmış oldu ve 18'e çıktı. Yer belirleyicimizi çıkarıyoruz. Ve burada önümüzdeki sık iğneye bir sık iğne, yer belirleyicimizi buna taktık.
diğer sık iğneye geçiyoruz. Önümüzdekine de bir sık iğne, diğerine de bir sık iğne. Bu sıramızda hiçbir şekilde arttırmamız yok. Hepsine birer tane sık iğne yapacağız. Siz kalbinizin daha büyük olmasını isterseniz burada bir sıra daha arttırma işlemi yapabilirsiniz. Buradaki arttırmaları arttırarak daha büyük bir kalp yapabilirsiniz. Hepsine birer tane sık iğne yaptım. Ve yine yer belirleyiciyi çıkarıyorum. Ve o boşluktan başlıyorum sık iğnelerimizi yapmaya. Bu şekilde döne döne hepsine birer tane sık iğne yapacağız. Yine birinci yer belirleyicisinin olduğu yere yaptığımız sık iğneye takıyoruz tekrar bunu. Hepsine birer tane yine sık iğne yapacağız. Şimdi böyle saydığımız zaman 1, 2, 3, 4. Dördüncü sıradayız şu an. 18 tane sık iğnemiz var. Bu 18 tane sık iğneyi 5 sıra öreceğiz arttırma yapmadan. Yani 1, 2, 3, 4 tane şu anda ördüğümüz sık iğne sırası var. 4 sıra daha bu şekilde hiç arttırma yapmadan 18 tane sık iğnemizi örüp geliyoruz. Evet, kalbimizin bir parçasını ördük. Şöyle saydığımız zaman orta yerdeki boşluktan sayınca 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sıra ördük. 18 tane olan ilmeğimizi, sık iğnemizi. Burada yer belirleyicimizi çıkarıyoruz. Buna ihtiyacımız yok artık. Ve aynı bu parçadan örmek istediğiniz diğer renkle aynı sırada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sıra olacak şekilde 18 sık iğneyi burada da aynısını uyguladık. Şimdi önümüzdeki ilmekten bir tane sık iğnemizi bu şekilde çıkardık. 2 tane tığımızda ilmeğimiz var. Ve bu ilmeğimizin içinden karşıdaki ipimizi şöyle çıkarıyoruz. Artık mavi ile devam edeceğim. Şimdi burada bu şekilde birleştirdik. Ve mavi rengimizin üstünden devam ediyorum sık iğnelerimizi yapmaya. Bu şekilde tekrar aynı yere diğer sarıya kadar mavilerimizin sık iğnelerini örelim. Mavi kalbimizin devamında mavi ile devam ediyoruz. Sarı rengimizin devamında da sarı ile devam edeceğiz. Sık iğnelerimizi yapmaya. Bu şekilde hepsine birer tane sık iğnemi batacağım. Evet, sonuncu sık iğnemize de bu şekilde batıyoruz. İlmeğimizi çıkardık. Mavi ipimizi bıraktık. Sarı ipimizi iyice sıkıştıralım şöyle. Ve buradaki sık iğnenin içinden geçirerek sıradaki sık iğneden sarı tarafa doğru öreceğiz. Sarının sık iğnelerinden. Bu mavi ucumuzu şöyle çekerek sıkıştıralım. Devam edelim. Bütün sık iğnelerin tepesine birer tane sık iğnemizi yapacağız maviye gelene kadar. Evet, yine sonda bir tane sık iğnemiz var. Bu sık iğnenin içinden yine tığımızı geçirip ilmeğimizi aldık. Bu sarı ipimizi bıraktık. Mavi ipimizi takarak parmağımızla bu şekilde yine içinden geçiriyoruz. Sarı ipimizi çekelim.
Ve sıradaki mavinin sık iğneleriyle devam ediyoruz. Şöyle sıradan yine hepsine birer tane sık iğnemizi yapacağız. Sarı ucumuzu çekeleyelim iyice. Yine sarıya kadar bu şekilde sık iğnelerimizi yaptıktan sonra sarı yere geldiğimizde yine aynı gösterdiğim şekilde sarı ipimizi ekleyeceğiz. Evet, ben hepsini anlatmayayım şimdi. Bu şekilde aynı yerde yine sarı ipimizi ekleyerek sarıyı öreceğiz. Burada da mavi ipimizi ekleyerek maviyi öreceğiz. Sarı, mavi, bu şekilde devam edeceğiz. Ve ördükçe kalbimiz ortaya doğru toplanacak ve kendi kendine ilmeklerimiz bitecek. Burada olduğu gibi. Sadece renk geçişi olan yerlerde renklerimizi aynı gösterdiğim gibi takacağız ve öreceğiz. Ördükçe kalbimiz kendi kendine burada üçgen şekilde birleşecek. Hiçbir şekilde eksiltme yapmıyoruz. Aynı gösterdiğim şekilde ördüğümüz zaman zaten örnek orta yere doğru üçgen bir şekil alıyor kendi kendine. Burada kalbimizde 1, 2, 3 sıra, 3-4 sıra kaldıktan sonra bitmesine, içini doldurmak için bir boşluk, yeteri kadar bir boşluk kaldığı zaman içini elyafla dolduracağım. Şimdi o kısma gelene kadar örüp geliyoruz. Evet, bu şekilde renk geçişlerimizi devam ettirerek bu kadar ördüm ben. Kaç sıraya ulaşmış onu da sayalım. Bu ortadan saydığımız zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 sıra devam etmişik birleştirme işlemimize. Şimdi bu kadar kaldığında ben elyafla dolduracağım. Şöyle boncuk elyaf koyuyorum ben. Normal elyafınız varsa siz ondan da koyabilirsiniz. Şöyle tığımızın arkasıyla teptirebiliriz ucuna doğru. İyice dolduralım. Hem mavi hem sarı kısmını aynı şekilde tığımızın dibiyle ittirerek daha çok alacak bunun için. Onun için hepsini anlatmayayım ben. Bu şekilde tığımızla tepe tepe el yapımızı içine tepiyoruz. İki tarafına da daha sonra görüşüyoruz. Şu şekilde iyice doldurdum. Şimdi birkaç sıra, bir iki sıra daha örüp tekrar dolduracağım. Bitmeden önce boşluğumuz. Yine sık iğnelerimize devam edelim. Sarı rengimizde sarı, mavi rengimizde mavi olacak şekilde hepsine birer tane sık iğne yapıyoruz. Önümüze denk gelen sık iğnelerin. Siz isterseniz tek renkle de örebilirsiniz kalbimizi. İstediğiniz renkle örebilirsiniz. Burada sonuncu sık iğnemize geldik. Yine ilmeğimizi çıkardık, ipimizi bıraktık. Mavi ipimizi buradaki ilmeğimizin içinden geçiriyoruz. Ve önümüzdeki sık iğneden başlayarak mavi rengimizin üstüne de sık iğnelerimizi yapacağız. Sarı ucumuzu çekiyoruz. İyice sıkışsın diye, aramız boş kalmasın diye. Önümüze gelen bütün sık iğnelere birer tane sık iğnemizi yapalım. Sonuncu sık iğnemize geldik. Yine ilmeğimizi aldık. Ve sarı ipimizi ekliyoruz burada. Ve sık iğnemizi yapmaya sıradaki sık iğneden devam ediyoruz. Mavi ipimizi çekmeyi unutmayalım.
Yine sonuncu sık iğnemize geldik. İlmeğimizi çıkardık. Ve mavi ipimizi ekliyoruz. Sık iğnemizi yapıyoruz. Sıradaki mavinin sık iğnesinden batarak devam ediyoruz. Sarı ipimizi çektik. Şimdi biraz daha elyaf dolduralım. Tam kapanmadan. Yine aynı şekilde elyafımızı dolduracağız. İyice sıkıştıralım elyafımızı. Şimdi bir sıra daha örelim. Bakalım boşluğumuz kapanacak mı? Yine mavinin sık iğnelerini örerek devam ediyoruz bu sıramıza. Tığımıza takılan elyafları daha sonra iç yüzüne doğru çekeriz. Yine sonuncu sık iğnemizden ilmeğimizi çıkardık, ipimizi bıraktık, sarı ipimizi ekliyoruz. Sarıdan sıradaki sık iğneden devam ediyoruz. Sık iğnelerimizi yapmaya maviyi çekiştirdik. Yine sonuncuya geldik. İlmeğimizi çıkardık. Maviyi ekledik. Sıradaki sık iğneden devam edelim. Yine sarımızı çekiştirelim. Bol kalmasın yine. Burası da. Şimdi burada elyaf tepeceğiz yine içine. Şöyle makasımızın ucuyla tepersek daha kolay olacak burada. Çünkü tığımız kalın geliyor artık boşluğumuz için. Biraz daha tepiyoruz. İyice dolduralım. Yumuşak yumuşak durmasın kalbimiz. Şöyle düzeltelim elimizle. Şimdi örmeye devam edelim. Maviyle örmeye devam ediyoruz. Yine bütün sık iğnelere birer tane sık iğnemizi yapalım. Sonuncu sık iğnemiz. İlmeğimizi çıkardık, ipimizi bıraktık, sarıyı ekledik. Bir tane sık iğne ve sarının sık iğneleriyle devam ediyoruz. İpimizi çektik yine. İpimizi bıraktık. Yine maviyi ekliyoruz. Mavinin sık iğneleriyle devam edelim. Galiba 2 tane kaldı burada sık iğnemiz. Sarıyı çekiştiriyoruz. Yine bundan ilmek çıkardık. Evet, burada bir tane sık iğnemiz kaldı. Ona da sık iğnemizi yapalım. Maviyi çekiştirdik.
Şimdi ipimizi kesiyoruz. İkisini de keselim. Buradan ilmeğimizi çıkaralım. Ve şu şekilde düğümleyelim burayı 2 kez. Ve şimdi sarı ucumuzu sarı rengimizin içinde, mavi ucumuzu da mavi rengin içinde iç yüzüne doğru çekerek kaybedelim uçlarımızı. İyice kaybedelim düzgün bir şekilde. Maviyi de mavinin içinden kaybedelim. Şimdi bu sarı rengimizin üstünden de kırmızı rengimizin üstünden de bu şekilde kollar yapıp el şeklini oluşturup sarılmışlar gibi göstereceğiz. Onun için de sarı rengimizin üstünü mavi rengimizle yapacağız. Mavinin üstünü de sarı rengimizle yapacağız. Buradaki gibi. Sarının üstünü sarıyla yapalım. Şöyle bir tane düğüm atıyoruz. Ve şuradan kenardan geçiriyoruz tığımıza bu ilmeğimizi. Bir, iki, 3, 4, 5, 6, 7 karşıya ulaşacak kadar 8, 9 tane zincir çektim. Bu ucumuzu da içine çekip kaybedeceğiz daha sonra. 9 tane zincir çekip burada kenardaki yine ilmeğin içinden bir sık iğne yapalım. Burada şimdi 5 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Ve burada şimdi yapmış olduğumuz sık iğnenin tepesinden batıp bir tane kaydırma yaparak birleştiriyorum zincirimizi. Tekrar 5 tane zincir. 1, 2, 3, 4, 5 ve aynı boşluğa yine kaydırma yaparak birleştirelim. Tekrar 5 zincir. 3, 4, 5 ve bu şekilde yine aynı boşluktan sık iğnenin tepesinden kaydırmamızı yapalım. Ve burada önümüzdeki zincirlerin hepsine şöyle batarak kaydırma yaparak ipi eklediğimiz yere kadar geliyoruz. Hepsine birer tane kaydırma yapalım zincirlerimizin. Burada da yine en son burada battığımız yere de batarak bir kaydırma daha bu şekilde yapıp bir zincir çekiyoruz. Bu ucumuzu içinden kaybedeceğiz. Elimiz bu şekilde görünüyor. Evet, ipimizi keseyim ben. Burada iç yüzüne doğru çekerek bu uçlarımızı temizleyeceğiz daha sonra. Şimdi de mavi ipimizi takalım. Bir halka yaptık. Yine aynı şekilde bu kenardan tutturalım. Şöyle alt kısmından tutturuyoruz. Bir, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şöyle ölçelim. Birini bozalım.
kendimiz ayarlayalım yerine göre. Burada 7 tane yeterli oldu. Kenara tutturuyoruz. Buradaki başladığımız yerin altına tutturalım. Bir tane sık iğne yaptık. Yine 5 tane zincir. 4, 5. Ve yapmış olduğumuz sık iğnenin tepesine batarak bir kaydırma. 1, 2, 3, 4, 5. Aynı yere bir kaydırma daha. Siz anladıysanız durdurup devam edebilirsiniz. Ben anlamayanlar olduysa diye anlatacağım. Bu kolun birleşimini de 1, 2, 3, 4, 5. Aynı yerden yine takması zor oldu biraz. Şimdi bütün zincirlerimize yine birer tane kaydırma yaparak ipi eklediğimiz yere kadar gideceğiz. Bu koyu renk olunca biraz görmede sorun oluyor. Evet, en son burada eklediğimiz yere yine aynı yere bir kaydırma yapabiliriz. Ve bir zincir çekip ipimizi keselim. Bu uçlarımızı kaybedeceğiz burada. Bu şekilde ellerimizi oluşturduk. Daha üste doğru da yapabilirsiniz. Şimdi ben çekim yaparken biraz hızlıya geldi bu iş. Burası. Düzeltebilirsiniz istediğiniz gibi. İsterseniz daha yukarıdan yapabilirsiniz. Şimdi gözlerini falan nasıl oluşturdum? Onlara geçelim. Evet, mavi ipimizle başlayayım. Şöyle sarının üstüne mavi renkle bir ağız, iki tane de göz yapacağım. Hem bu yönünde hem bu yönünde. Aynı şekilde. Şöyle ipimizi şimdi ağzını yapacağım yerden ekleyelim. Bu ucumuzu içinden kaybederiz daha sonra. Şöyle tığımızı takıyoruz. Ve ilmeğimizi aynı buradan çıkaralım diğer yönden. Şöyle uzun biraz ipimizi keselim. Bu ilmeğimizi çıkardık. Tekrar aynı yerden bir kez daha ipimizi çekelim. Ve bu ipimizi şu alttaki hemen sık iğneden ortasına denk gelen ağzımızın içinden buradan çıkardık. Ve buradaki ağzımızın altından bu ipimizi bu şekilde geçiriyoruz. Şu çıkışan elyafları koparıp atabiliriz. Şöyle sıkıştıralım biraz. Ve şurada gözümüzü çıkacağımız yerden neresi daha düzgün olur diye burası daha iyi. Tığımızı taktık. Burada biraz önce alttan çıkardığımız yerden aynı sık iğne boşluğundan ipimizi üste doğru çekeceğiz. Siz göz ağız işlemesini biliyorsanız hiç izlemeyin. Boşuna zaman kaybetmeyin. İlerletebilirsiniz videoyu. Şimdi buradan tığımızı taktık. İpimizi çıkardık. Elimizle düzeltelim. Tekrar aynı işlemi tekrarlıyoruz.
Ve daha sonra buradaki gözümüzü yapacağımız yerden tığımızı taktık ve buradaki ipimizi oraya doğru çekelim. Şöyle çektik. Şimdi ipin çıktığı yerden tekrar tığımızı geçirelim. İpimizi bu şekilde çekelim. Tekrar aynı yerden bir kez daha çekiyoruz. Bu şekilde gözümüz oluştu. Şimdi bu ipimizi kafamızın arka yönüne göz yapacağımız yere çıkaracağım. Şuradan takalım. Şu direkt buradan takarak arka kısma geçiriyorum ipi. Ve şöyle tığımızı buradan geçiriyoruz. Yine aynı şekilde iki kez buraya gözümüz için ipimizi doladık. Ve diğer taraftan da aynı şekilde şu alttan çıkarıyorduk. Şuradan alttan ipimizi diğer karşıya çekelim. Bu çıkan elyafları koparabilirsiniz ya da iç yönüne doğru şöyle şu elyafları çıkarsa eğer sizinki de bu şekilde temizleyebilirsiniz. Örme işlemi bittikten sonra ya da şöyle makasla çıkan yerlerini kesebilirsiniz. Evet, yine burada ipimizin çıktığı yerden tığımızı taktık ve bu ipimizi bu şekilde iki kez yine buradan gözümüzü oluşturduk ve ağzımız için şöyle şuradan alttan iyice düzgünce ayarlayalım, yamuk bir şey olmasın. Şuradan ya da şuradan tığımızı takalım. İpimizi dolayıp içten ağzımızı oluşturmak için ipimizi çektik. Ve bu ilmeğin çıktığı yerden yine tığımızı soktuk. 3 tane sık iğne atladık karşıya. Tekrar aynı şekilde ipimizi bir kez daha döndürdük. Şimdi burada bir alttaki sık iğne sırasını tam ağzımızın ortasına gelen deliğinden ipimizi içine doğru çekiyoruz. Ve buradaki ağzımızı oluşturduğumuz 2 tane mavi ipimizin altından ipimizi yukarı çektik. Şimdi bu ipimizi şöyle mavi rengimizin olduğu yere doğru içinden çekeceğiz. Ve uçlarımızı kaybedeceğiz. Şu şekilde çekiyoruz mavinin olduğu yere doğru. Şu bir daha yapayım. Şuradan ortadan çeksek düğümlemek için daha iyi olacak. Şöyle ortadan çıkaralım, daha kolay oldu. Burada bir kez ipimizi düğümleyelim mavide. Şöyle bir kez geçirdik ve bu ucumuzu iç yüzüne doğru çekeceğiz. Bütün bu uçlarımızı şu şekilde içe doğru çekelim. Görünmeyecek şekilde kaybediyoruz elyafın içinde. Şöyle bu sarıları sarının içinde yine çekebiliriz. Mavileri de iç yüzüne doğru çekelim. Bütün uçlarımızı temiz görünsün. Şimdi de aynı burada yaptığımız yüz şeklini sarı ipimizi takarak mavinin üstünde de uygulayacağız. Maviye de aynı şekilde gözünü ve ağzını yapalım. Daha sonra bitmiş haliyle görüşüyoruz kalbimizin. Sarı ipimizi biraz büyük bırakmıştım göz ağzı yaparken. Bu anahtarlığımızı takmak için şimdi burada ağzımızı oluştururken en son ipimizi artık bu ortasındaki yerden geçiriyoruz ve ağzımızı oluştururken altta batmış olduğumuz sık iğnenin ortasından ipimizi dışa doğru
Bu ortaya doğru çekeceğiz. Şöyle çekelim. Biraz uzun bırakmışım ben. Siz daha kısa bırakabilirsiniz. Düzeltelim ağzımızı. Şimdi burada şu şekilde tığımızı iki kalbimizin ortasından düzgün bir şekilde neresi oluyorsa bakalım. Ve zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şöyle kıvıralım. 11, 12, 13, 14, 15. 15 tane. 16, 17. Şöyle kıvırdığımızda ne kadar yeterliyse sizin için. Şöyle düz olsun diye ben 15 tane diyeyim. 15 tane zincirimizi çekiyoruz. Ve bu şekilde ipimizi ekleyeceğiz. Şöyle anahtarlık halkamızı buradan geçirelim. İsterseniz zincirimizi ekledikten sonra da geçirebilirsiniz buraya. Şöyle ipimizi çıkaralım buradan. Siz farklı bir şey için kullanacaksanız anahtarlık halkası takmaya da bilirsiniz burada. Şöyle dibinden yine battığımız yerden zincirimizi sabitliyoruz buraya. Bir kaydırma yapalım. Bir zincir çekelim. Evet, çok uzundu ipimiz. Bunu biraz kesiyoruz. Ve burada sarı ipimizi de elyafın içine doğru çekerek siz isterseniz bu zinciri mavi ile de yapabilirsiniz. Şöyle elyafın iç yüzüne doğru çekerek ucumuzu kaybedelim. Evet, gayet güzel, şirin, tatlı bir kalbimiz oldu bu da. Şöyle istediğiniz renklerde yapabilirsiniz kalplerinizde. Şu şekilde. Eğer ölçüsünü de vermem gerekirse şöyle bir fikir olması için şöyle yukarıdan ölçtüğüm zaman 6,5 santim eni var. Şöyle en uzun yerinden boyunu da ölçtüğüm zaman yine 6 santim uzunluğu var. Kullanacağınız yere göre büyütüp küçültebilirsiniz. Buradaki arttırma yerlerini arttırırsanız daha büyük kalpler oluşacaktır. Tek renk de örebilirsiniz. İstediğiniz gibi. Tercih sizin. Evet, bu şekilde çok güzel, çok tatlı, çok kolay bir kalbimiz oldu. Anahtarlığımız oldu. Tek renk de örebilirsiniz. Evet, yapacak olan herkese kolaylıklar diliyorum.